Sen niye kafana göre iş yapıyorsun Nisan? Afra'yı Dinçer öldürdü. Afra'ya uyuşturucu vererek öldürdüler. Kesin kendi uyuşturucularını verdiler. Bak sana yemin ederim bir gün gerçekten o herifi geberteceğim. Bana kalsa var ya. Gözümün içine baka baka kandırdı o şerefsiz beni. Ben o adamı hapiste değil, mezarda görmek istiyorum. Eşref Rüya yine efsane bir bölümle ekranlara geldi. Herkesi şaşırtacak gelişmeler var. Dinçer, Nisan'ın elinden nasıl kurtulacak? Afra'nın katilinin Dinçer olduğunu öğrenen Nisan, Eşref'e anlatacak mı? Savcı, Eşref'i tutuklayacak mı yoksa ters köşe mi var? Kadir'in ortağının kim olduğunu anlayan Eşref'in büyük planı ne? İhtiyar ne zaman diziye dahil olacak? Köşeye sıkışan Kadir ne yapacak? Çiğdem'den herkesi şok edecek büyük oyun ne? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomda olacak. Videoya geçmeden Rüya konusunun yavaş yavaş açığa çıkmasına sevinenler videoyu beğensinler ki sayımızı bilelim. Hadi videomuza geçelim. Tek kelimeyle nefes kesen bir bölüm izledik. Eşref Rüya reytinglerde yine tavan yaparak zirvede yerini aldı. Eşref'in kestiği raconlar izleyici tarafında çok büyük ses getirdi. Peki yeni bölümde neler olacak hadi inceleyelim. İlk olarak son final sahnesiyle başlayalım. Eşref oteli alarak ve Kadir'i köşeye sıkıştırarak artık gücünü gösterdi. O sırada Afra'nın katilinin Dinçer olduğunu öğrenen Nisan da oteldeydi. Nisan kardeşinin verdiği acı ile Dinçer'i öldürmek için harekete geçti. Eşref tarafından mecazen deşifre olan Dinçer telefonda konuşurken Nisan ona silah çekti. İşte gerilim dolu anların yaşandığı bu sahne nefesleri kesti. Yeni bölümde Nisan Dinçer telefonu kapatınca silahını indirecek ve onu öldürmekten vazgeçecek. Çünkü kardeşinin katili olan Dinçer'in ölmesi demek onun için kurtuluş olacaktı. Eşref tarafından mesajı alan Dinçer, Nisan'ın elinden böylelikle kurtulacak ama şimdilik. Nisan ise otelde 1 yıl çalışmak için Dinçer'le sözleşme yapmıştı. Ancak otel Eşref'e geçince bu sözleşme bozulmayacak. Bu da demek oluyor ki, bol bol Eşref, Nisan ve Dinçer sahneleri izleyeceğiz. Peki Nisan katilin Dinçer olduğunu Eşref'e anlatacak mı? Arkadaşlar yeni bölümde artık bütün sırlar açığa çıkıyor. Tek başına mücadele etmekten yorulan Nisan bu olayı Eşref'e anlatacak. Eşref ise Dinçer'den hesap sormak için yüzleşmeye gidecek. Tahmin ve teorilerime göre Dinçer'i Eşref'in elinden alacak kişinin savcı Selma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nisan'ı kaçıran kişiyi Eşref öldürmüştü. Bu video Çiğdem tarafından savcıya teslim edildi. Aslında Çiğdem bunu kendini sıyırmak ve annesinin güvenini kazanmak için yaptı. Ama savcı annesi bu numarayı tabii ki de yutmayacak. Çiğdem'in mafyaya çalıştığından çok emin. Sadece sıra Çiğdem'e gelmedi. İşte ilk olarak Dinçer'i aldıracak olan savcı Selma böylelikle Eşref'i sona saklayacak. Sorguya çekilecek olan Dinçer itiraz edecek ve ihtiyarın yardımıyla içeriden çıkacak. Dinçer içeriden çıkar çıkmaz Eşref'i oyunlarıyla bocalatmaya devam edecek. Rüya ile ilgili konuların yavaş yavaş yeni bölümde açığa çıkmasını bekliyorum. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Eşref ise gazete küpürünü gördüğü zaman geçmişe gitti ve gözleri doldu. Çünkü o zamanlar Rüya'yı kurtarıp kendini yakmıştı. İşte en büyük düşmanından da beklenen mesaj gelmişti. Yeni bölümde Eşref bu olayı araştırmaya devam edecek. Son bölümde Kadir'e ortağını biliyorum Ferud'un Koralde diyerek Dinçer'in babasının ismini vermiş oldu. Ancak net olarak düşmanının Dinçer olduğunu bilmiyor. Onu açığa çıkarmak için yeni bölümde farklı oyunlar oynayacak olan Dinçer sezon finaline kadar deşifre olmayacak gibi görünüyor. Gelelim ihtiyar konusuna. İhtiyar artık yavaş yavaş diziye dahil olacak. Kadir'in gücünü kaybetmesi ve Dinçer'in saçma sapan hataları yüzünden ihtiyar sonunda sahneye çıkıyor arkadaşlar. Önceki videolarımda belirttiğim gibi ihtiyar için görüşülen şu anlık tek isim Nuri Alço. Muhtemelen o olacak. Sürpriz olarak gelebilecek isim ise Çetin Tekindor'un olması bekleniyor. İhtiyarın diziye dahil olması büyük heyecan ve yankı uyandıracak. Sosyal medyada söylenen dedikodulara göre ihtiyarın Hafize Ana ve Savcı Selma olacağı söyleniyor. Şahsen bana Savcı Selma neyse de Hafize Ana'nın olma ihtimali çok saçma geliyor. Ünlü ve yeni bir oyuncu olmalı ki heyecan artsın. O yüzden bu ihtimallerin bana göre gerçekleşme ihtimali yok. Beni bu bölümde şaşırtan en önemli olaylardan birisi Çiğdem'in Eşref'i satmasıydı, şok oldum. Eşref Nisan'ı kaçıran tetikçiyi öldürdü ve o sırada çocuklar bunu videoya almıştı. İşte o video ilk olarak Çiğdem'in eline geçti. O da annesine götürerek gerekeni yap dedi. Çiğdem'in buradaki amacı hem annesinin güvenini kazanmak hem de Kadir ve Dinçer belasından kendini sıyırmaktı.
Çiğdem'in planına göre Eşref içeri girecek. Her zamanki gibi onu içeriden çıkarmak isteyen en büyük düşmanı olacaktı. Böylelikle hem Eşref'i korumuş olacak, hem de Eşref'i dışarı çıkaran kişiyi deşifre edip olaylardan sıyrılacaktı. Aslında Çiğdem'in penceresinden baktığımızda gayet mantıklı bir strateji. Ancak unuttuğu tek şey ne Çiğdem ne yaparsa yapsın, annesi ona hiçbir şekilde güvenmiyor. Mafyaya muhbirlik yaptığından şüphelenen savcı yeni bölümlerde bunu ortaya çıkarak. İşte o gün geldiğinde Çiğdem için bütün planlar alt üst olacak. Sizler de Eşref Rüya ile ilgili yeni gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.